Mevlana'yı hiç merak ettiniz mi? Gelin Mevlana'ya daha yakından bakmaya devam edelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. 1244'te Konya'nın ünlü şeker tacirleri hanına, Şeker Furuşan, baştan ayağa karalar giymiş bir gezgin indi. Adı Şemseddin Muhammed Tebrizi, Tebrizli Şems idi. Yaygın bir inanca göre Ebubekir Selebaf adlı ümmi bir şeyhin müridiydi. Gezici bir tüccar olduğunu söylüyordu. Sonradan Hacı Bektaş Veli'nin Makalat, Sözler adlı kitabında da anlattığına göre bir aradığı vardı. Aradığını Konya'da bulacaktı. Gönlü böyle diyordu. Yolculuk ve arayış bitmişti. Ders saatinin bitiminde İplikçi medresesine doğru yola çıktı ve Mevlana'yı atının üstünde danışmentleriyle birlikte gelirken buldu. Atın dizginlerini tutarak sordu ona. Ey bilginler bilgini, söyle bana. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi büyüktür yoksa Beyazıt Bistami mi? Mevlana yolunu kesen bu garip yolcudan çok etkilenmiş, sorduğu sorudan ötürü şaşırmıştı. Bu nasıl sorudur diye kükredi. O ki peygamberlerin sonuncusudur. Onun yanında Beyazıt Bistami'nin sözü mü olur? Bunun üstüne Tebrizli Şems şöyle dedi. Neden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalbim paslanır da bu yüzden Rabbime günde 70 kez istiğfar ederim diyor da Beyazıt kendimi noksan sıfatlardan uzak tutarım. Cübbemin içinde Allah'tan başka varlık yok diyor. Buna ne dersin? Bu soruyu Mevlana şöyle karşıladı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her gün 70 makam aşıyordu. Her makamın yüceliğine vardığında önceki makam ve mertebedeki bilgisinin yetmezliğinden istiğfar ediyordu. Oysa Beyazıt ulaştığı makamın yüceliğinde doyuma ulaştı ve kendinden geçti. Gücü sınırlıydı. Onun için böyle konuştu. Tebrizli Şems bu yorum karşısında Allah Allah diye haykırarak onu kucakladı. Evet, aradığı oydu. Kaynaklar bu buluşmanın olduğu yeri Merece el Bahreyn, iki denizin buluştuğu nokta diye adlandırdı. Oradan birlikte Mevlana'nın seçkin müritlerinden Selahaddin Zerkub'un hücresine, medresedeki odası gittiler ve halvet, 2 kişilik kesin bir yalnızlık oldular. Bu halvet süresi hali uzun oldu ki kaynaklar 40 gün ile 6 aydan söz eder. Süre ne olursa olsun Mevlana'nın yaşamında bu sırada büyük bir değişme oldu ve yepyeni bir kişilik, yepyeni bir görünüm ortaya çıktı. Mevlana artık vaazlarını, derslerini, görevlerini, zorunluluklarını, kısaca her davranışı, her eylemi terk etmişti. Her gün okuduğu kitapları bir yana bırakmış, dostlarını, müritlerini aramaz olmuştu. Konya'nın hemen her kesiminde bu yeni duruma karşı bir itiraz, bir isyan havası esiyordu. Kimdi bu gelen derviş? Ne istiyordu? Mevlana ile hayranları arasına nasıl girmiş, ona bütün görevleri nasıl unutturmuştu? Şikayetler, ayıplamalar o dereceye vardı ki bazıları Tebrizli Şems'i ölümle bile tehdit ettiler. Olaylar böyle üzücü bir görünüm kazanınca bir gün canı çok sıkılan Tebrizli Şems, Mevlana'ya Kur'an'dan Kehf suresi 78. ayeti okudu. Bu ayeti okuyarak işte bu sen ile benim arasındaki ayrılıktır demek istiyordu. Bu ayrılık gerçekleşti ve Tebrizli Şems bir gece habersizce Konya'yı terk etti. 1245. Tebrizli Şems'in gidişinden son derece etkilenen Mevlana kimseyi görmek istememiş, kimseyi kabul etmemiş, yemeden içmeden kesilmiş, sema meclislerinden, dost toplantılarından büsbütün ayağını çekmişti. Özlem ve aşk dolu gazeller söylüyor, gidebileceği her yere gönderdiği ulaklar aracılığıyla Tebrizli Şems'i aratıyordu. Müritlerin bazıları pişmanlık duyup Mevlana'dan özür dilerken, bazıları da Tebrizli Şems'i büsbütün kızıp kinlenmekteydiler. Sonunda onun Şam'da olduğu öğrenildi. Sultan Veled ve 20 kadar arkadaşı Tebrizli Şems'i alıp getirmek üzere acele Şam'a gittiler. Mevlana'nın geri dönmesi için yanıp yakardığı gazelleri ona sundular. Tebrizli Şems, Sultan Veled'in ricalarını kırmadı. Konya'ya dönünce kısa süreli bir barış yaşandı. Aleyhinde olanlar gelip özür dilediler. Ama Mevlana ile Tebrizli Şems gene eski düzenlerine döndüler. Ancak bu durum pek fazla uzun sürmedi. Dervişler Mevlana'yı Tebrizli Şems'ten uzak tutmaya çalışıyorlardı. Halk da Mevlana'ya Tebrizli Şems geldikten sonra ders ve vaaz vermeyi bıraktığı, sema ve raksa başladığı, fıkıh bilginlerine özgü kıyafetini değiştirip Hint alacası renginde bir hırka ve bal rengi bir külah giydiği için kızıyordu. Tebrizli Şems'e karşı birleşenler arasında bu kez Mevlana'nın ikinci oğlu Alaeddin Çelebi de vardı. Sonunda sabrı tükenen Tebrizli Şems, bu sefer öyle bir gideceğim ki nerede olduğumu kimse bilmeyecek deyip 1247 yılında bir gün ortadan kayboldu. Ama Eflaki onun kaybolmadığını, aralarında Mevlana'nın oğlu Alaeddin'in de bulunduğu bir grup tarafından öldürüldüğünü ileri sürer. Sultan Veled'in deyişine göre Mevlana adeta deliye dönmüştü. Ama sonunda onun gene geleceğinden umudunu keserek yeniden derslerine, dostlarına, işlerine döndü. Tebrizli Şems'in türbesi Hacı Bektaş dergahında diğer Horasan alperenlerinin yanındadır.
yaşamıştır. Bu dönemde Mevlana, Şems-i Tebrizi ile kendi benliğini özdeşleştirme deneyimi yaşıyordu. Bu, bazı gazellerin taç beyitinde kendi adını kullanması gerekirken, Şems'in adını kullanmasından da anlaşılmaktadır. Aynı zamanda Mevlana kendine en yakın hemal olarak aynı hali paylaşan dost, Selahaddin Zerküp'ü seçmişti. Şems'in yokluk acısını onunla özdeşleştirdi. Selahaddin Zerküp ile gideriyordu. Selahaddin, erdemli ama okuması yazması olmayan bir kuyumcuydu. Aradan geçen kısa bir zaman içerisinde müritler de Şems yerine Selahaddin'i hedef edindiler. Ne var ki Mevlana ve Selahaddin kendilerine karşı duyulan tepkiyi aldırmadılar. Selahaddin'in kızı Fatma Hatun ile Sultan Veled evlendirildi. Mevlana ile Selahaddin 10 yıl süreyle bir arada bulundular. Selahaddin'i öldürme girişimleri oldu ve bir gün Selahaddin'in Mevlana'dan bu vücut zindanlarından kurtulmak için izin istediği rivayete yayıldı. 3 gün sonra da Selahaddin vefat etti. Aralık 1258. Selahaddin cenazesinin ağlayarak değil, neyler ve kudümler çalınarak sevinç ve şevk içinde kaldırılmasını vasiyet etmişti. Selahaddin'in ölümünden sonra yerini Hüsamettin Çelebi aldı. Hüsamettin, Vefaiye tarikatının kurucusu ve Tacul Arifin diye bilinen Ebul Vefa Kürdi'nin soyundan olup dedeleri Urmiye'den göçüp Konya'ya yerleşmişlerdi. Hüsamettin'in babası Konya yöresi ahilerinin reisiydi. Onun için Hüsamettin Ahi Türkoğlu diye anılırdı. Varlıklı bir kişiydi ve Mevlana'ya mürit olduktan sonra bütün servetini onun müritleri için harcadı. Beraberlikleri Mevlana'nın ölümüne kadar 10 yıl sürdü. O aynı zamanda Vezir Ziyaettin Tekkesi'nin de şeyhiydi ve böylece iki ayrı makam sahibiydi. İslam tasavvufunun en önemli ve en büyük yapıtı kabul edilen Mesnevi-i Manevi, Mesnevi, Hüsamettin Çelebi aracılığıyla yazılmıştır. Bir gün birlikte sohbet ederlerken Çelebi bir konudan yakındı ve müritler dedi: "Tasavvuf yolunda bir şeyler öğrenmek için ya Hakim Senayi'nin Hadika adlı kitabını okuyorlar ya Attar'ın ilahinamesini ve Mantıkut Tayrını kuş dili okuyorlar. Oysa bizim de eğitici bir kitabımız olsaydı herkes bunu okuyacak ve ilahi gerçekleri ilk elden öğrenecekti." Hüsamettin Çelebi sözünü bitirirken Mevlana sarığının katları arasından bükülmüş bir kağıt uzattı genç dostuna. Mesnevi'nin ünlü ilk 18 beyti yazılmıştı ve hoca müridine şöyle diyordu: "Ben başladım, gerisini sen yazarsan ben söylerim." Bu çalışma yıllar boyu sürdü. Yapıt 25.700 beyitten oluşan 6 ciltlik bir bütündü. Tasavvuf öğretisini çeşitli öyküler aracılığıyla anlatıyor, olayları yorumlarken tasavvuf ilkelerini açıklıyordu. Mesnevi bittiği zaman artık epeyce yaşlanmış olan Mevlana yorgun düşmüş, ayrıca sağlığı da bozulmuştu. 17 Aralık 1273'te de vefat etti. Mevlana'nın vefat ettiği gün olan 17 Aralık, düğün gecesi anlamına gelen ve sevgilisi olan Rabbine kavuşma günü olduğu için Şebi Oruz olarak anılır. İlk eşi Gevher Hatun ölünce Mevlana Konya'da ikinci kez Gera Hatun ile evlenmiş ve ondan Muzaffereddin Alim Çelebi adında bir oğlu ve Fatma Melike Hatun adında bir kızı olmuştu. Mevlana'nın soyundan gelen Çelebiler genellikle Sultan Veled'in oğlu Feridun Ulu Arif Çelebi'nin torunlarıdır. Fatma Melike Hatun'un torunları ise Mevleviler arasında İnas Çelebi olarak anılırlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.